Bir adamın eve dönüş yolculuğu. Dünyanın en eski hikayelerinden biri. Homeros'u hiç okumamış insanlar bile bu hikayeyi az çok bilir. Bir savaş biter, bir adam gemisine biner, denizde yıllarca kaybolur, tek gözlü devlerle, büyücülerle, canavarlarla ve güzel sesleriyle denizcileri ölüme çağıran sirenlerle karşılaşır. Sonunda karısına ve evine dönmeye çalışır. Bu hikaye kulağa macera hikayesi gibi gelse de gerçekten de bir eve dönüş hikayesidir. Fakat sandığımız anlamda değil. Çünkü asıl soru Odysseus'un İthaka'ya ulaşıp ulaşmayacağı değildir. Asıl soru savaştan, kayıplardan ve bütün o denizlerden sonra oraya vardığında kim olarak döneceğidir. Bir savaş, bir hile, bir yara, bir isim, bir arzu, bir sessizlik, bir köpek, bir ev. İşte bu hikayenin asıl malzemeleri bunlar. Geçtiğimiz 17 Temmuz'da vizyona giren Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi, Homeros'un binlerce yıldır anlatılan destanını yeniden sinemaya taşıdı. Ama bu video yalnızca bir film incelemesi olmayacak. Çünkü bu filmde yalnızca denizlerde kaybolan bir adamın hikayesi değil. Bu bir insanın eve dönebilmek için önce kendi içinde kaybolmasının hikayesi. Odysseus'un yolculuğu kimi anlatımlarda 12 büyük sınav veya eşik şeklinde düşünülüyor. Fakat bunlar Heraklitos'un 12 görevi gibi tanrılar tarafından verilmiş görevler değil. Yol üzerinde karşısına çıkan adalar, tanrılar, canavarlar ve seçimler var. Ve bu eşiklerin her biri Odysseus'tan bir şey ister. 10 yıl süren Troya Savaşı'nı bitiren şey daha güçlü bir ordu değildi. Bir düşünceydi. Odysseus'un düşüncesi. Yunan askerleri dev bir tahta atın içine saklandı. Troyalılar onu zaferlerinin bir işareti sanarak şehrin içine aldı. Gece olduğunda askerler dışarı çıktı, kapıları açtı ve Troya düştü. Odysseus savaşı kazanmıştı. Fakat Nolan'ın filmi tam burada zafer hikayelerinin çoğunlukla göstermediği bir şeyi bizlere gösteriyor. Zaferden sonra geriye kalanları, yanan evleri, dağılan aileleri, öldürülen insanları, Odysseus'un gözlerinin önünde idam edilen genç bir kızı. O anda Odysseus, Troya'yı almanın gerçek bedelini görüyor. Yıkılan şey yalnızca şehrin duvarları değildir. Odysseus bir savaşı kazanırken insanın kendisinden de bir şeyler kaybedebileceğini görür. Ama gördüğü şeye uzun süre bakamaz. Çünkü bazen insan yalnızca başına gelenler yüzünden travmatize olmaz. Yaptığı, yapılmasına izin verdiği, engelleyemediği ya da sessiz kaldığı şeylerde insanın içinde bir yara açar. Ve bu yaradan, bu darbeden sağ çıkabilir. Ama o olay sırasında dönüştüğü kişiyle yaşamayı başaramayabilir. Bu nedenle Odysseus denize yalnızca bir kahraman olarak açılmaz. Zaferinin ağırlığını taşıyan bir adam olarak çıkar. Çünkü Odysseus yalnızca zarar görmüş biri değildir. Zarar vermiş biridir de. Bazı kararları adamlarını kurtarır, bazıları ise onların ölümüne yol açar. Yaptıklarından pişman olabilir. Fakat pişmanlık yaptıklarının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yine de insan kendisiyle yaşamaya devam edebilmek için bir hikayeye ihtiyaç duyar. Homeros'un destanında bu içsel hesaplaşma çoğunlukla tanrıların müdahaleleriyle dışarıdan görünür hale gelir. Fakat bütün tanrılar ona düşman değildir. Athena Odysseus'u destekler. Poseidon ise oğlunun gözlerini kör eden insanın Odysseus olduğunu öğrendikten sonra onun eve dönüş yolunu engellemeye başlar. Adamları güneş tanrısının kutsal sığırlarını öldürdüğünde Zeus gemilerini yok eder. Yani yolu uzatan tek bir hata değildir. Biriken tercihlerdir. Odysseus Troya'da savaşı bitiren hileyi bulur. Fakat sonraki hilesi onu başka bir savaşa sürükler. Odysseus ve adamları tek gözlü dev Polyphemus'un mağarasında mahsur kaldıklarında Odysseus kendisini şöyle tanıtır. Benim adım hiç kimse. Ve uygun bir an geldiğinde Polyphemus'u kör ettiklerinde dev yardım istemek için diğer Kikloplara seslenir. Hiç kimse beni öldürüyor. Diğerleri bunu duyunca ortada bir saldırgan olmadığını düşünerek uzaklaşır. Odysseus'u kurtaran şey bir süreliğine isminden vazgeçmesidir. Fakat gemisi kıyıdan uzaklaşırken Odysseus dayanamaz. Gerçek adını haykırır. Bunu yapan kişinin kendisi olduğunun bilinmesini ister. Çünkü yalnızca hayatta kalmak istemez.
hatırlanmak da ister. Fakat bu haykırış Poseidon'un öfkesini üzerine çeker. Eve dönüşüyle hatırlanma arzusu karşı karşıya gelir. Sessiz kalsa eve yaklaşacaktır. Adını söylese hikayesi yaşayacaktır. İşte Odysseus ikincisini seçer. Bu çatışma yolculuk boyunca tekrar eder. Eve dönmek ister ama merakı, gururu ve kendi şöhretini duyduğu ihtiyaç onu sürekli evinden uzaklaştırır. Üstelik yalnızca kendi seçimlerinin bedelini taşımaz. Rüzgarların kapatıldığı torbayı adamları açar. Çünkü krallarının kendilerinden bir hazine sakladıklarını düşünürler. Skylia'nın önünden geçerken 6 adamının öleceğini bilir ama gerçeği onlardan saklar. Canavar onları gemiden koparırken adamları son kez onun adını haykırır. Hellos'un kutsal sırlarına dokunmamalarını emreder. Fakat açlık mürettebatın sadakatinden daha güçlü çıkar. Odysseus uykusundayken hayvanları keserler ve sonunda hepsi ölür. Odysseus bazı anlarda adamlarının seçimlerinin bedelini taşır. Bazı anlarda ise adamları onun seçimlerinin bedelini öder. Bu yüzden onu yalnızca kahraman ya da kurban olarak anlatmak mümkün değildir. Odysseus'un yıllarca canavarlardan kaçtığı anlatılır. Fakat eve yaklaştıkça başka insanların hikayelerinde canavarın kendisi olabileceğini fark eder. Çünkü başka kıyılardan bakıldığında o da denizlerden gelen silahlı bir yabancıdır. Şehirlere giren, yağmalayan, öldüren ve ardından bütün bunları bir kahramanlık hikayesine dönüştüren biri. İnsan kendi hikayesinde haklı olabilir ama aynı olay başka birinin hafızasında bambaşka görünür. Ve Odysseus'un kendisi hakkında anlattığı hikaye çatlamaya başlar. Sonra bir şarkı duyar. Destanda Kirke, Odysseus'u sirenler konusunda şöyle uyarır. Bir çayırda otururlar. Çevrelerinde çürüyen insanların kemikleri ve kuruyan derileri yığılmıştır. Homeros sirenlerin yüzlerini ya da bedenlerini ayrıntılı biçimde anlatmaz. Onların neye benzediğinden çok insana ne yaptığını anlatır. Sirenlerin sesini duyan denizci bir daha evine, karısına ve çocuklarına dönemez. Bu nedenle Odysseus adamlarının kulaklarını bal mumuyla kapatır. Kendisini ise geminin direğine bağlatır. Çünkü şarkıyı duymak ister. Ama duyduğu anda kendi iradesine güvenemeyeceğini de bildiği için adamlarına kendisini çözmek için ne kadar yalvarırsa yalvarsın ipleri daha da sıkmalarını söyler. Sonra gemi Sirenlerin adasına yaklaşır. Rüzgar kesilir, deniz sakinleşir ve sirenler şarkıyı söylemeye başlar. Homeros'un destanında sirenler Odysseus'a yalnızca güzellik, aşk ya da haz vaat etmez. Onun adını bilirler. Troya'da Yunanların ve Troyalıların yaşadığı bütün acıları bildiklerini söylerler. Onları dinlerse daha bilge bir insan olarak yoluna devam edeceğini vaat ederler. Yani Odysseus baştan çıkaran şey yalnızca güzel bir ses değildir. Bilme arzusudur. Kendi hikayesini eksiksiz biçimde duyma arzusu. Nolan'ın filminde ise bu sahne olabilecek en iyi şekilde tasvir edilmiş. Odysseus şarkıyı duyar, biz duymayız. Onun çırpınışını, çözülmek için yalvarışını ve bedenindeki acıyı görürüz. Ama bütün bunları neden olan sesi işitmeyiz. Sanki bizim de kulaklarımız bal mumuyla kapatılmıştır. Odysseus daha sonra şarkıyı tarif ederken şöyle söyler. En çok istediğimiz şey, en çok sahip olamayacağımız şeydir. En çok sahip olamayacağımız şey ise bir zamanlar sahip olup kaybettiğimizdir. Çünkü sirenlerin sesi onun bir gün olmak istediği her şeyi somutlaştırır. Ruhunun özlem duyduğu her şeyi. Bir zamanlar sahip olduklarını, kaybettiklerini, verdiği ama tutamadığı sözleri. Sonra ona belki de duymaktan en çok korktuğu şeyi söylerler. Aslında eve dönmek istemiyorsun ama yıllardır eve dönmek için savaşan bir adam neden eve dönmek istemesin? Eve dönmek demek yalnızca Penelope'ye kavuşmak demek değildir. Troya'da yaptıklarıyla yüzleşmek, koruyamadıklarını hatırlamak, kaybettiği adamların ağırlığını taşımak, verdiği ama tutamadığı bütün sözlerin karşısına çıkmasıyla yüzleşmektir. Ve kendisini yıllardır bekleyen insanların gözlerine bakarak artık eskisi gibi biri olmadığını kabul etmektir. Sirenler Odysseus'a bilmediği bir şey söylemez. Tam tersine yıllardır içinde taşıdığı ama yüzleşmekten kaçındığı parçaları görünür hale getirir. Pişmanlıklarını, arzularını, kayıplarını, tamamlanmamış hikayelerini, suçluluğunu.
20 yıl boyunca insanlar Odysseus hakkında gerçeği değil, kendi ihtiyaçlarına uygun hikayeler kurarlar. Telemakos babasının yaşadığına inanmak ister. Çünkü kendi kimliği hiç tanımadığı bir adamın oğlu olmaya dayanır. Eumaeus onun öldüğünü düşünse bile sadık kalır. Çünkü kendisini sadakatiyle tanımlar. Penelope ise kahramanlık destanını değil, gerçeği arar. Odysseus'un şarkısını istemiyor, Odysseus'u istiyorum der. Çünkü bir insanla o insan hakkında anlatılan hikaye aynı şey değildir. Ama Odysseus'u İthaka'da ilk tanıyan Penelope olmaz. Yerde, bakımsız ve ayağa kalkamayacak kadar yaşlı bir köpek başını kaldırır. Argos. Odysseus onu yavruyken yetiştirmiş ve savaşa gitmiştir. Aradan 20 yıl geçmiştir. Odysseus yaşlanmış, kılık değiştirmiş ve kendi evinde bir yabancıya dönüşmüştür. Argos yine de onu tanır. Kulaklarını indirir, kuyruğunu sallar. Odysseus kimliğini belli etmemek için yanına gidemez. Gözyaşını gizler. Argos ise beklediği insanı son kez gördükten sonra ölür. Herkes Odysseus'un hikayesini biliyordu. Argos Odysseus'u biliyordu. Ondan açıklama veya kanıt istemez. Onu savunmasız, ünvansız, hikayesiz haliyle tanır. Belki Odysseus'un gerçekten eve döndüğü ilk an budur. İthaka'ya ayak bastığı an değil, kendisini anlatmak zorunda kalmadan tanındığı an. Fakat insanlar Odysseus'u tanımazlar. Onlar kanıt isterler. Homeros'un destanında Penelope karşısındaki kişinin gerçekten kocası olduğuna hemen inanmaz. Evlilik yataklarının odadan çıkarılmasını ister. Odysseus öfkelenir. Çünkü yatağı yaşayan bir zeytin ağacının gövdesinden kendi elleriyle yapmıştır. Yani odalarını ağacın çevresine inşa etmiştir. Ağacı kökünden sökmeden yatağı taşımak mümkün değildir. Bu sırrı yalnızca ikisi bilir. Odysseus yıllarca denizde savrulmuştur. Fakat evliliğinin merkezinde kökleri toprağın içine uzanan ve hareket ettirilemeyen bir yatak vardır. Deniz değişimdir, yatak kök salmaktır. Deniz kaybolmaktır, ev tanınmaktır. Penelope karşısındaki adamın Odysseus olduğunu anlar. Ama bu 20 yıl önce giden adamın geri geldiği anlamına gelmez. Penelope değişmiştir. Telemakos babasını tanımadan büyümüştür. İthaka Odysseus olmadan yaşamayı öğrenmiştir. Ve en çok da Odysseus değişmiştir. Bir savaş onu kahraman yapmıştır. Bir hile adını büyütmüştür. Bir yara kendisi hakkında anlattığı hikayeyi çatlatmıştır. Bir isim onu kurtarmıştır ve yolunu uzatmıştır. Bir arzu gerçekten neyi kaybettiğini göstermiştir. Bir sessizlik yıllardır susturduğu şeyleri konuşturmuştur. Ve bir köpek bütün hikayelerin altında kalan insanı tanımıştır. Ve sonunda da bir ev onun hala ait olup olmadığını sınamıştır. Yolculuğu boyunca her engel Odysseus'tan başka bir şey istemiştir. Hafızasını, iradesini, adını, geleceğini, sevdiği insanlarla kurduğu bağları. Her biri ona daha kolay bir yol göstermiştir. Tek yapması gereken kim olduğunu unutmaktır. Odysseus bunu her zaman kusursuz biçimde başaramaz. Bazen gururuna yenilir, bazen yolundan sapar, bazen kendi kahramanlık hikayesine inanarak başkalarının acısını göremez. Ama sonunda yoluna devam eder. Çünkü kim olduğunu korumak aynı kalmak değildir. Yolculuğun başında ben kimim sorusunu adıyla, şöhretiyle ve zaferleriyle cevap verir. Yolculuğun sonundaysa bunların hepsi elinden alınmıştır. Artık ordusu yoktur, gemisi yoktur, adamları yoktur, kral görünümü yoktur. Hatta kendi evinde gerçek adını bile söyleyemez. Ama Argos onu tanır, Penelope onu tanır ve belki de ilk kez Odysseus da kendisini tanımaya başlar. Savaş öncesindeki kişi olamayacağını kabul eder. Ama savaşta dönüştüğü kişiden ibaret olmadığını da öğrenir. Belki de Odysseus'a bu yüzden binlerce yıldır anlatılıyor ve anlatılmaya devam edecek. Çünkü hepimiz kendimiz hakkında bir hikaye kurarız. Güçlü olduğumuzu, doğru olanı yaptığımızı, başka seçeneğimiz olmadığını ya da bir gün her şeyin eskisi gibi olacağını söyleriz. Bu hikayeler bazen bizi hayatta tutar ama bir gün bizi korumayı bırakırlar. İşte o zaman karşımıza bütün ünvanlarımızın ve açıklamalarımızın altında kalan gerçek insan ortaya çıkar. Belki insanın en uzun yolculuğu evine giden yolu bulmak değildir. Kendisi hakkında anlattığı hikaye sona erdiğinde geriye kalan kişiyle yaşamayı öğrenmektir.